çekilişle hediye edeceğim takım olarak arkadaşlar. Rahibe ile eşleşen Hünkâri'nin altından böyle sapsarı bir azman gelmiş. Bu çift isteyene gidecek. Bu yavru bir kere soğuktan donarak, titreyerek ölmek üzereyken evime aldım. 2025 yılının Kasım ayında yarışmaya girecek bir çift gold yavrumuz var. Allah nazardan saklasın. Bunu isteyen olursa ben rezerve edip ayırtabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda Hünkâri yavrularına bakacağız. Yavru alma sanatını, yavru alma meziyetini konuşacağız. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Yavru almak biliyorum ki kolay değil. Yavrularınız bazen et olmaktan çıkıyor. Kirpi tüyleri çıktığı zaman hemen ölüyor. Bunun çözümü nedir? Bunun sıkıntısı neden oluşur? Bundan bahsedeceğim size. Şimdi biliyorsunuz ki yavru almak birçoğumuz için kolay olmuyor. Ama bazen de nasibimiz iyi oluyor diyoruz. Ama yanıldığımız bazı şeyler var. Birincisi kursak mantarı arkadaşlar. Eğer o kümeste bir kursak mantarı, mantar oluşumu varsa bu yavrunun zaten sağlıklı büyüme imkanı yok. Bu kursak mantarına önlem olarak da Cankerex gibi, Trikox gibi, Ronidazol gibi ilaçlar kullanıp önlemimizi alabiliriz. Yani yavrularımız henüz küçükken bu ilaçları kullanarak önlem alabiliriz. Onun dışında tabii ki yavru hapı destekleri var, balık yağı destekleri var. Bütün bu video bu içerikten oluşacak ve yavrularımıza yavru hapı vererek işimize başlayacağız arkadaşlar. Benim bundan öncesinde çok fazla yavrum ölüyordu. Üretim konusunda sorun yaşıyordum. Hem kuşların biraz nazlı hem de tabii ki kursak mantarı olayı olduğu için maalesef yavru çok fazla alamıyordum. Birinci çiftimizden başlayacağız. Sonrasında devam ederek gideceğiz. Birinci çiftimiz bir çift gold yavrumuz. Burada bir eşitleme söz konusu arkadaşlar. Eşitlemeyi nasıl yapıyoruz? Daha küçük olan yavruya ben 2 tane hap veriyorken daha büyük olan yavruya bir hap vererek bu büyümenin dengeli ve eşit bir şekilde olmasını sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki annenin kustuğu benim verdiğim haptan çok daha etkili. Ama bunu yaparak da güzel bir önlem almış oluyorum. Birinci çiftimiz bu şekilde. Bunlara ek olarak bu yavrular aşağı yukarı Hünkâri boyutlarına göre yeme düşmek üzere olan yavrular olduğu için ben kümeste şöyle uygulamalar yapıyorum. Bu yemlikleri Temu'dan aldım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 20 tanesi 300 lira falandı. Bunları alıp şuralarını esnetip güzelce limon kasasına asıyorum. Hem anne baba gelip buradan yemiyor, hem yavru bunu görüyor, hem de bu yavruya kusmasını sağlıyor. Buraya buğday koyma sebebim, buğdayın tamamını yiyip bitirmiyorlar. Karışık yem koyunca hepsini yiyip bitiriyorlar. Buğdayı bir atıştırmalık olarak ve ihtiyaçlarını almak için bir ürün olarak görüyorlar bunu. Hepsini bitirmedikleri için ben de buğday koyuyorum. Bir de yavruya kusarken daha rahat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu bir bilimsel araştırmasını falan bilmiyorum ama daha rahat kustuklarını düşünüyorum. Burada bir çift yavrumuz var. Bu sarı gümüş erkeğimiz, bu gold dişimiz inşallah. Bu yeni genç eşleşmemizin yavrusu. Ben onların yerlerini değiştirmiştim. Yani onlar bir alt katı yumurtlamıştı. Bunlar asıl annesinin babasının değil. Bunlar da asıl annesinin babasının değil. Bunlar anne baba değiştirmiş oldu yani. Bunların yerini değiştirmiştim. Bunların anne babası ilk defa yavruladığı için belki öldürürler diye daha öncesinde birçok kez yavru aldım. Kuşları onların altına sürdüm. Gold'a 2 tane hapını verdik. 2 tane de sarı gümüşe hapını veriyoruz. Yavru hapımızı verdikten sonrasında güzel bir şekilde yerine koyuyoruz. Tabii ki folluklarımız pis. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Ama şu an için vakit bulamadığımdan ötürü böyle bir vaziyette bu folluklar. Çok çabuk pisleniyor zaten. Temizlediğim folluklar bile çok çabuk pisleniyor. Burada bir çift gold yavrumuz var. Bunlara da yavru haplarını veriyoruz. Bunlarda boyutlar aşağı yukarı eşit olduğu için ikisine de 2'şer tane veriyorum. Herhangi bir sakınca görmüyorum. Bunlar bu arada kırmızı haplar arkadaşlar. Facebook'ta bazı arkadaşlar satıyor bunları. Onlardan temin edebilirsiniz. Nereden bulurum diye çok fazla soran olduğu için buradan bir cevap niteliğinde sizlere de söylemiş olayım. Burada yine bir çift gold yavrumuz var. Bunların araları hep böyle 2 gün, 3 gün, 4 gün o aralıklarda. Burada bakın kan gibi görünen bir sıkıntı gibi görünen bir şey var. Haptan kaynaklı. Hapımız kırmızı olduğu için dışkıda maalesef kırmızılıklar olabiliyor. Bu kırmızılıklar da kan gibi görünüyor. Bu sizi korkutmasın arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok bu durumda. Bunlara da haplarını verdim. Bunlar da bir çift gold yavru. Bunlarda da 2024 TGF bileziği var. Bunlar inşallah yarışmaya girmeye adaylar. 2025 yılının Kasım ayında yarışmaya girecek bir çift gold yavrumuz var. Allah nazardan saklasın. Bir tanesi özellikle çok güzel geliyor. Şu tepenin güzelliğine bakın. Şu anda bile
görünüyor. Aşağıdaki altın işlemesi çok güzel. Kanatlar çok güzel. Pareler çok güzel geliyor. Bakalım nasipse bununla yarışmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Burada bir tane gold yavrumuz var. Yine. Çok güzel bir gold yavrumuz var. Bunda 2025 bileziği var. Bunu isteyen olursa ben rezerve edip ayırtabilirim. Bu arada dışkıları görüyorsunuz arkadaşlar. Dışkılarda kurtçuk gibi şeyler var. Böyle solucanımsı şeyler var. Burada da yeşil dışkı ve solucanımsı şeyler var. Benim kümesimde hiçbir zaman böyle yoğun bir yeşil dışkı durumu olmaz. Ancak şu anda bir iç parazit ilacı kullanmaktayım. Nasıl bir iç parazit ilacı? Bulgaristan'dan geldi. Hem iç paraziti hallediyoruz hem de dış paraziti hallediyoruz. Yani iç paraziti çözdüğü gibi dışı da hallediyor. İçerisinde ivermektin ve bir etken madde daha var. Adını unuttuğum bir etken madde daha var. Yani kuş bunu yiyip içtikten sonra dış paraziti de kalmadığını iddia ediyorlar. Tabii ki ben ilk defa kullandım. İç parazit dökmede oldukça etkiliymiş. Ben bunu gözlemledim ama dış paraziti henüz gözlemlemedim. Şöyle bir yavruya bakalım. Yavruda herhangi bir bit pire akar gibi bir olay şu an için söz konusu değil. Belki de bunun bir etkisidir. Bu inanılmaz yabani bir yavru. Bundan daha büyümeden soğudum. Bu daha bebekken soğudum. Hayvana hap vermeye çalışıyorum. Şimdi çok alışmış, sıkıntı yok ama hayvan kendini öyle bir atıyor ki sanki böyle onu öldürmek istiyormuşum da ona zarar vermek istiyormuşum gibi. Ha, buradaki yavruya bak. Hap vermeyi unuttuk. Buradaki yavrumuza da hap verelim. Az önce çok yabani dediğim kuşun kardeşi bu. Bir tanesini ayırdım. Sağ tarafta bir çift hünkâriye sürdüm. Onların da yumurtası maalesef çıkmaya yakın bozulduğu için altları boş kalmış oldu. Onlar da boş kalmasın dedim. Tekrar yumurtlamaya da dişiyi yormasın dedim. Onların altına da bunu sürdüm. Burada da bir gold yavrumuz mevcut. Şimdi uzaktan baktığımız zaman burada bir çift et yavrumuz var. Bunlardan biri sıkıntıda, bunlardan biri ölebilir. Ama bu anne babanın sıkıntısı arkadaşlar. Kümeste bir sıkıntı olduğu için değil. Bunlar maalesef her zaman bir yavruyu bırakıyorlar, bir yavruyu büyütüyorlar. Şu anda da sürebileceğim herhangi bir bakıcı olmadığı için bu yavrulardan birini maalesef süremiyorum. Alt kata baktığımız zaman burada bir gold yavrumuz var. Üst kata baktığımız zaman 2 gold yavrumuz burada var. Burada bir çift yumurtamız var. Yaşlı erkeğimiz bu çift isteyene gidecek. Burada bir sarı gümüş ve bir gold yavrumuz mevcut kardeşler. Bu aşağıda bir takım gold yavrumuz var. Burada bir takım gold yavrumuz var. Burada gümüş takımımızın altına biliyorsunuz gümüş takım isteyenler olmadığı için gümüş takımın üretimini durdurdum. Ve şurada bir çift gold yumurtlamıştı. O goldların yumurtasını buradaki gümüş takıma sürdüm arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burada bir gold yavrumuz yine var. Burada gold dişimiz yumurtlamış. Daha yumurtlamak üzereymiş. Yumurtlamamış ama yumurtlamak üzereymiş. Bugün ya da yarın yumurtlayacaktır dişimiz. Şimdi bu tarafı bitirdik. Artık iç tarafa geçiyoruz. İç tarafta da yavrularımız var. Burada da yavrumuz, yumurtamız var. Burada şöyle değişik bir ortam var. Burada maalesef bango işleri bozuyor. Burada bango dişimiz sürekli işleri bozuyor. O yüzden bu bangolar gidecek. Bunları çekilişle hediye edeceğim takım olarak arkadaşlar. Bu küçücük kuşları hediye edeceğim. Bunlar geldi. İncilerin, mardinlerin yumurtasını esir aldılar. Yumurtaya oturmaya çalışıyorlar. Dişiyi de bozuyorlar, düzeni de bozuyorlar. Sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz ki rahibeler gitti. Rahibelerin gitme sebeplerinden biri de bu arkadaşlar. Bu normalde sarı çavuşlu hünkârinin yavrusu olması gereken bir yavru. Ancak bu yavrunun babası bir rahibe maalesef. Rahibeyle eşleşen hünkârinin altından böyle sapsarı bir azman gelmiş arkadaşlar. Paçalarından anladım ben bunu. Bilezik takacağım zaman paçalarına baktım. Ya bu kadar seyrek ve uzun parmaklı olamaz benim kuşlarım dedim. Sonrasında jeton düştü, rahibe olduğu düştü. Arka tepesi baştan başa zaten boydan boya bir arka tepesi mevcut. Bu yavruyu da böyle saklayacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tane de sarı çavuşluğunun altında var aynı böyle. Bunların kirpi tüyleri uzadığı zaman size de göstereceğim bunları inşallah. Burada bir yavrumuz büyüdü. Biliyorsunuz burada büyüyen böyle minicik bir yavrumuz vardı. Minik kızımız ya da oğlumuz bilmiyorum. Bu da büyüdü. Güzel bir kuş oldu. Annesiyle şu anda takılıyor. Bunun da bir kardeşi çıktı. Kardeşiyle beraber yatıyorlar, uyuyorlar. Şöyle koyayım. Hemen annesine gidiyor zaten. Küçücük bir yavrumuz. Annesi de biraz agresif çünkü altında yavrusu var. Annesini de hemen salayım şöyle. Yavruyu da göstereyim size burada. Böyle bir et yavrumuz var. Anne şu an çok güzel bir şekilde bakıyor.
Bu kaçıncı yavru oldu bilmiyorum saydığım ama bayağı oldu. Güzel bir üretim var. Maşallah demeyi unutmayalım. Şimdi geliyoruz içeri. Burada da bir mahzenimiz var. Güzel bir ortam var. Burada yavrular, burada yavrular. Burada yumurtalarımız var çok şükür. Burada bir yavrumuz var. Burada bir çift yavrumuz var. Şimdi gelelim onları gösterelim size. Burada bir gold sülfür yavrumuz var. Burada bir sümbüllü yavrumuz var. Bunlar çok güzel yavrular. Çok tatlı hayvanlar. Ama bunlara maalesef annesi babası bakmıyor. Bunun sebebi de şu. Babası maalesef çok fazla vitamine maruz kaldığı için, bu ara çok fazla vitamin verdiğim için tekrar yumurtaya kovaladı, yumurtlattı. Kümeste birçok kuşun yaptığı gibi. Birçok kuş yavruyu bıraktı. Bunlar hiç kolay olmuyor. Yavru alma zanaati diye o yüzden söyledim. Birazdan aşağıdaki yavruları göstereceğim. Aşağıdaki yavrularda bir tane yavruda ne kadar ölüm tehlikesi atlattığını anlatacağım size. Hayvanı ben 3 kere ölümden döndürdüm. Eşim de sağ olsun yardım etti. Eşimle beraber 3 kere ölümden döndürdük arkadaşlar. Yavru almak gerçekten kolay değil. İstemesi kolay. Bir kuşçudan bir yavru hediye etmesi çok kolay. Ama yavruyu büyütmek o kadar kolay olmuyor. Burada bir gold sülfür yavrumuz var. Onun da kardeşi bu. Değişik bir çalışma oldu. TGF'de 3. olmuş dişinin yavrusu. Erkekte de erkek 2. ya da 3. olmuştu diye hatırlıyorum. Böyle bir eşleşme yaptık. Bunların da yavruları burada büyüyor. Bunlara da haplarını verelim hemen. Bunlar da güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Bir tanesi daha küçük. O yüzden küçük olana 2 tane hap vereceğim. Büyük olana yine 1 tane hap vereceğim. Eşitlemek için. Videonun başında söylemiştim size. Eşitlemeyi yaparsak böyle biraz daha kontrol altına almış oluruz. O yavrunun biraz daha büyümesini ve daha fazla vitamin almasını en azından sağlamış oluruz. En azından buna yardım edebiliriz. Rahibe kırmasına da hap vermeyi unuttum. Onu da vermem gerekiyor. O da çünkü Allah'ın bize bir emaneti, ona da bakacağız. Yani rahibe kırığı diye hap vermemezlik yapmıyoruz. Bu da bakın kardeşi sapsarı oldu, böyle değişik yabani azman bir şey oldu. Çok seyrek bir şekilde tüyleri var. Gagası zaten rahibenin de hafif kısa olduğu için aynı rahibe gibi bir gagası çıktı. Ben sonradan uyanabildim. Yani postayla eş olmuş olsaydı daha küçükken anlardım ama bunlarda neredeyse kirpi tüyleri çıkmaya başladıktan sonra anlayabildim. Çok da hareketli. Bunları eş yapacağım. Hünkârı bakıcısı yapacağım hazır. Ya da isteyen birine hediye edebilirim, bilmiyorum. Bileziklerimi de taktım. Uçuran birileri varsa onlara da hediye edebilirim. Güzel dururlar diye düşünüyorum. Kuyruklarında pare yaparsa tadından yenmez. Hünkârı rahibe eşleşmesinde böyle bir yavru alırsak da tadından yenmez tabii ki. Değişik bir çalışma olur. Rahibeleri Lüleburgaz'da bir abiye verdim. Tatlı bir insan, güzel bir insan. O da sağ olsun aradı, diyaloğunu kurdu. Kardeşim gönderir misin dedi. Ben de gönderirim abi dedim. Kuşları gönderdim. Ben biraz kurtuldum gözüyle bakıyorum. Çünkü gerçekten çok severek aldım. Ama çok cevval kuşlar. Hünkârlara göre inanılmaz hareketli kuşlar. Bakın hünkârlardan biriyle çiftleşmiş bile. Şimdiden çiftleşmiş bile. Başıma Allah bilir neler gelecekti. Bu hayvanlar durmuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bu yavrunun hikayesine. Bu yavru bir kere soğuktan donarak, titreyerek ölmek üzereyken evime aldım. Eşimle beraber fön makinesiyle bunu güzel keçenin üstünde, keçenin altına fön makinesi tutarak, bunun üstüne fön makinesi tutarak bir kere sıcak bir hale getirdik. Sonrasında koynumuzda uyuttuk bu güzel arkadaşı. 07 numara. Bu bizim evladımız oldu artık. Bu hiçbir yere gitmeyecek. Ömrü boyunca bu kümeste bazı kuşların hikayesi vardır ve onlar gitmezler arkadaşlar. Bu da bizim evladımız oldu. Çok severek baktık buna. İkinci kez ölüm tehlikesi yaşadığında ben buna elle besledim. Anne bıraktıktan sonra elle beslemek zorunda kaldım biraz. Elle besledikten sonra yanlışlıkla sanıyorum ciğerine kaçırdım ya da çok fazla beslediğim için nefes alışverişi çok zorlaştı. Nefes almakta problem yaşadı. Nefesi böyle çok sık sık almaya başladı. Ölüyor dedim. Ondan sonra aldık tekrar bir masaj. Açtık ağzını, kursağından sıkarak biraz kusturduk. Ondan sonrasında tekrar ısıttık. Sonrasında buraya aldık. Bir kere daha üşüme krizine girdi hayvan. Titreme krizine girdi. Ondan sonra da şu hapımız geldi. Bu hap kargodaydı. Bundan veremedim. Bu haptan verdikten sonra çok şükür kendine geldi. Bu artık bizim dediğim gibi evladımız. Bu arkadaki güzel güzel yemini yedi, suyunu içti annesinden babasından. Ama bu garibim hiçbir şekilde faydalanamadı ana babasından. Kendi kendine yeme düştü. Az bir şey su alıyor. O şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Biz de ona destek olalım şimdi. Güzel 2 tane hapımızdan verelim. Güzel kızım. Canım kızım. Yaşayacak inşallah. Bakın bıdığa bakın. Çok küçük. Tüyleri birçok yerde eksik. Garip. Böyle ama sırtındaki tüyleri çok güzel. Gerçek altın renginde olacak. Çok hoş bir hayvan olacaksın. Eminim ben ona.
Ama güzel olmasan bile sen artık bizim evladımızsın. Bakın kanat pareleri şimdiden doğuştan var. Bu çok güzel bir ibare. Bunu koyalım yerine. Şimdi kardeşine hapını vereceğiz. Kardeşine de hapını verelim. Bunlara artık eşit hap versen de olur. Çünkü ikisi de yeme düştü. Aşağıya bir güveç koydum. Bu güveçten gelip yemlerini yiyorlar. Sularını da babaları kusuyor. Bu güveci sürekli onları bitiriyor. Başka hiçbir kuş yemiyor buradan. Straserler bile saygı gösteriyor. Gelip yemiyorlar. Başka yavrunun rızkını yemiyorlar. Garip bir şekilde saygı gösteriyorlar. Ben de şaşırıyorum. Straserler orada yumurtaya yatıyor. Güzel bir şekilde. Baba oğlumuz burada yumurtaya yatıyor. Onun da yaklaşık bir haftası var. İkinci yumurtaları çıkacak. İlk yavrularını da göstereceğim size birazdan. Bir önceki videomda da görebilirsiniz zaten. Burada dediğim gibi üst katta gösterdiğim yavrular vardı. Babası bakmıyor demiştim. Babası burada yumurta yatıyor. Bu yumurtaları çöpe atacağım. Çünkü onların bakmasını istiyorum ve bu erkeği sahibine, yani Burak arkadaşıma geri götürmem lazım. Artık çok fazla durdu. Çalışmayı çok fazla düşünmediğim bir eşleşme bu. Yani gümüşle eşleşmesini çok fazla istemiyorum. Bende erkek eksiği varken Burak kardeşim sağ olsun bunu bana layık gördü. Verdi, hediye etmişti. Yani emanet vermişti diyeyim. Ben de emanetine sahip çıktım. Güzel güzel besledik. Güzel günlerimiz oldu. Artık gitmesi gerekiyor. Bu aşağıda bir oğlum yumurtaya yatıyor. Oğlum da biliyorsunuz hiçbir şekilde yavruya yumurtaya bakmıyor. Onları da satılığa koymuştum. Ama henüz alıcısı çıkmadı. Şimdi straser yavruları göstereyim size. Sonrasında nasıl bu kadar yavru alınıyor? Nasıl bu kadar fazla yavru var? Ben 10 gün önce TikTok'ta, Facebook'ta bir video paylaşmıştım. 16 tane yavru vardı. 16 yavrunun hiçbiri de nasıl ölmedi ondan bahsedeceğim. Hem de o arada yemleme yaparak göstereceğim size. Bu da güzel straser kızımız bizim. Kız olarak düşünüyorum bunu. Bunu kesmesi falan zarif diye mi öyle görünüyor bilmiyorum ama kız olduğunu düşünüyorum bunu. Çok tatlı, çok sempatik bir hayvan. Bunu da yerine koyalım şöyle. Şimdi gelin yemlemeye geçelim. Ben de size göstereyim nasıl böyle yavru alıyoruz. Neden bu kadar çok yavru var? Neden hiçbiri ölmüyor? Neden benim kümesimde olmuyor da o kümeste oluyor? Farkı görelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar güzel bir yemimiz olması gerekiyor. Burada örnekte olduğu gibi mısırı, bezelyesi, aspiri, akdarısı, kırmızı darısı, mercimeği, muhabbet kuşu yemine kadar olan bir yem. Güzel bir kombinasyonunuz olması gerekiyor. Bu yemi oluşturduktan sonra geri kalıyor artık destek takviye maddeler. Bendeki takviye maddeleri saymakla bitmez. Kendi sarımsak yağımı yapıyorum. Balık yağı kullanıyorum. İncir çekirdeği unu kullanıyorum. Ondan sonrasında işte mix un kullanıyorum. Mısır unu kullanıyorum. Maya kullanıyorum. Onun dışında yavru hapı kullanıyorum. Bu takviyeleri kullanıyorum. Sadece bu karışık yemle de bitmiyor. Bazen buğdayla yemleme yapıyorum. Bazen sarımsak yağıyla yemleme yapıyorum. Bazen kalsiyum tozu kullanıyorum. Bazen D vitamini için Calcimax kullanıyorum. İç parazit yapıyorum kuşlarıma. Trikox'la, Cankerex'le, Ronidazol'le takviyelerimi yapıyorum. Yani kümesi olabilecek bütün hastalıklardan uzak tutmaya ve oluşmuş hastalıklara da karşı olarak da Ronidazol, Cankerex gibi kursak mantarından arındırıcı ilaçlar kullanmaya çalışıyorum ki bu yavrular, emekler ölmesin. Daha öncesinde ben de bu hatayı yapıyordum. Bazen kümesimde hastalık yok deyip yapmadığınız uygulamalar, ya hastalık yok deyip böyle kulağınızın üstüne yattığınız, duymazdan geldiğiniz hastalıklar geliyor, can alıyor arkadaşlar. Maalesef bu tarz sıkıntılara yol açıyor. O yüzden hiçbir hastalığı görmezden gelmemek gerekiyor. Ben de bu yavrulara erişebilmek için inanın 7/24 mesai yaptım. Eşimden vakit ayırdım, işimden vakit ayırdım, hobilerimden vakit ayırdım, her şeyden vakit ayırdım. Geldim bu yavrular ölmesin diye çaba gösterdim. Gece bazen yatağımdan kalktım, o kuşa hap vermemiştim, o kuşu elle beslememiştim deyip geldim buraya kuş besledim, yavru besledim. Bunları yaptım arkadaşlar. Bu emeği vermeden de zaten olabilecek bir şey değil. Bu balık yağının büyümedeki etkisi inanılmaz fazla. Gerçekten çok faydalı olduğunu ben kendi gözümle gözlemledim bu üretim sezonunda. İnanılmaz bir büyütme etkisine sahip. O yüzden bunu sık sık kullanıyorum. Şimdi balık ürünü olduğu için belki iç parazit yapabilir ama iç parazit uygulamasını ben zaten yapıyorum. Şimdi yumurtalar içinde 14-15. günde, yani iç parazitin bıraktığı, bağırsakta bırakabileceği, kurtların bırakabileceği yumurtalar içinde 14. 15. günde, 16. günde tekrar uygulamamızı yapacağız ve o yumurtaların da kökünü kurutacağız. Sonrasında 45 günde bir düzenli tedavi uygulamalarıyla iç parazitten de uzak tutmuş olacağız kümesimizi. Başka bir yapmanız gereken takviye ise vitamin ve mineral takviyesi arkadaşlar. Şimdi D vitamini dedim, onu kullanıyorum dedim. Farklı multivitaminler kullanıyorum. Ama onun dışında bir de Natural markasının vitamineral ürününü kullanıyorum. Onu da şöyle kavanoza bölmüştüm. Belki izleyenler bilecektir. Normal kovası yukarıda ama ben kavanoza bölmüştüm. Şöyle balık yağını iyice bocaladıktan sonra vitamineralimizi de güzelce döküyoruz.
vitamin ve mineral kazanması için kuşlarımızın ve yavrularımızın güzel bir şekilde vitamin mineralimizi de yeme ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra vitaminli, mineralli, bol, güzel, besleyici değeri yüksek bir yem elde etmiş oldum ben. Güzel kokulu, iştah açan güzel bir yem elde etmiş oldum. Tabii ki tozu biraz fazla kaçırdık. Ben yemi az koyduğumu unuttum. Ama normalde ben bu kovanın bu kadarı kadar yem kullandığım için bu toz bana fazla gelmiyor. Şu anda biraz fazla pembe oldu. Ama bundan biraz daha azını kullanarak bunu gayet besleyici bir hale getirebilirsiniz. Kuşlar da zaten bekliyor, rızkını bekliyorlar. Çünkü onlar da bu sese alışıklar. Bu kaşık sesi artık yemeğin geldiğinin işareti. Onlar da çok iyi biliyorlar. Onlar da yiyecekler, yavrularına kusacaklar ve döngü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yemlemeye geçelim. Gel. Ben akşam üzeri bir buğday yemlemesi yapmıştım. Ama buğdayı doyuracak kadar vermemiştim. Sadece yavrularına çok ufak bir şekilde böyle bir su yem aktarsınlar diye vermiştim. Şimdi onun üstüne bir de bu yemlemeyi yapıyoruz. Güzel, faydalı olur inşallah. Bu kuşları da buradan sürelim şimdi. Bu arada bu postalarımız da eş tuttular. Çok şükür. Onlar da eşleşmeye başladılar. Yakında bu kümesin bakıcılarından olacaklar kendileri. Geç oğlum. Geç oğlum gel. Sen de ye gel. Koca oğlan. Gel. Gel. Rahibeleri çıkardıktan sonra yavrulardan da çıkardım biraz oldu. Yavrulardan da çıkardıktan sonra kümes bayağı rahatladı. Bakın. O yem yemeye mi geliyor dedim. Yem yemiyor. Büyüklüğünü buradan anlayabilirsiniz. Ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Bir önceki videomda gösterdiğim straseller bunlar size. Hala bu kümeste duruyorlar ama yukarı kümese alacağım. Şu an gözlemim altında. Farklı folluklara yanaşmadan buraya adapte etmeye çalışıyorum. Ama gözlem altında, hiç merak etmeyin. Zarar veremez hiçbir yavruya. Artık bu kadar emeği çöpe atamam arkadaşlar. 3-4 gündür de güzel bir karantinadalar. Gözlemliyorum. Kuşların herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığı için gönül rahatlığıyla buraya da saldım. Gel. Onlar biraz yabani tabi. Burada yemiyorlar. Kendi folluklarında yem yemeyi tercih ediyorlar. Yani kısacası arkadaşlar, bu kadar yavru almanın birçok yolu var. Tabii ki benim kullandığım ürünler dışında nokta atışı ürün kullananlar da vardır. Kendi formülü olanlar da vardır. Ben bunları da duymak isterim, bunları da görmek isterim. Ama benim aldığım yavrular gözlerinizin önünde. Allah nazardan saklasın. Tabii ki bu emeğin nazara gelme ihtimali de var. Ama nazar değmemesi için bir maşallah diyeceğinize inanıyorum. Çünkü güvercin çok fazla nazar alan bir hayvan olduğu için ben de nazara inanan bir insanım. Sizlerden bir maşallahı beklerim arkadaşlar yorumlarda. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.